D23, are you ready? The Disney Legends Ceremony. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta D23 Fan eventindeyiz. Davet edilen tek Türk kanalı ve gazeteci olarak burada aslında popüler kültürün nabzını tutuyoruz diyebiliriz. Çünkü popüler kültürün geleceği Disney gibi popüler kültüre, eğlenceye, sanata, destek veren, sanata yatırım yapan kurumların elinde diyebiliriz. Dolayısıyla hem burada katıldığımız paneller hem takip ettiğimiz bu etkinlik boyunca gelecekten haberler alıyoruz. Yapımların içeriğiyle, yapım teknikleri, kullanılan ışıklar, malzemeler, pek çok konuda bilgi veriliyor. Burada fanların durumuna bakarsak da aslında burada Amerikalılar değil, dünyanın pek çok yerinden gelen turist de var ve hepsi kostümlerini giymiş, hayranı oldukları karakterleri takip ediyorlar. Onların geleceğiyle ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. Biz de onları takipteyiz. Evet, şimdi gelin salonlarda biraz dolaşalım ve neler oluyor bir göz atalım. Disney'in Global Fan Festivali D23 Kaliforniya'da kutlandı. Aslında kutladık çünkü ben de oradaydım. 2009'dan beri dünyadaki Disney tutkunlarını buluşturan D23'te 3 gecede 230'dan fazla gösteri, panel, sunum ve bunun gibi acayip fancy, yani süslü ve çılgınca filan bir sürü şey yapıldı. Bu etkinlikler her gece 10.000'den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Disney CEO'su Bob Iger ve ekibindeki diğer yöneticiler sahneye çıkıp yeni çılgın projelerini, fiyakalı yapımlarını anlattılar. Yeni teknolojiler ve yeni görsel efektler hakkındaki sunumlar inanılmazdı. Oscar Wilde'ın dediği gibi, ben her şeye inanabilirim, yeter ki inanılmaz olsun. Türkiye'den davet edilen tek gazeteci olmak da cabası tabii. D23'ü bizzat yerinde takip ettim. Disney serilerinin geleceği Disney Entertainment Showcase başlığı altında gösterildi. İlki David Derrick Jr., Jason Hunt, Dana Lodo-Miller'ın yönetmenliğinde çekilen Moana 2. Film 27 Kasım'da vizyona girecek. Şurada ne kaldı? Bu arada Dwayne Johnson'ın yeni film projesi Monster Jam açıklandı. 2016'da en iyi animasyon filmi kategorisinde Oscar alan Zootopia'nın devam filminin de 2025'te Kasım ayında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Incredible. Bilirsiniz, Zootopia Çin'de yayınlanan en başarılı animasyon filmlerinden biriydi. Bu Disney'in Asya pazarına ilgisinin de göstergesi. Tam burada Can Yücel'in memleketin jeopolitik önemine dair sözleri aklıma geldi ama konuyu dağıtmayalım. Hemen ardından bir diğer animasyon haberi Frozen serisinden geldi. Oscar ödüllü Frozen'ın 3. filmi 2027'de sinemalarda olacak. Pixar baş kreatif sorumlusu Pete Docter ise tüm zamanların en çok gişe yapan animasyon filmi Outside 2, yani Ters Yüz 2'ye olan ilgi için teşekkür etti. Önümüzdeki Aralık ayında yayınlanacak Win or Lose, 2025'te gösterime girecek Elio ve 2026'da izleyeceğimiz Toy Story, yani Oyuncak Hikayesi 5 gibi filmlerle ilgili yeni bilgiler verdi. Öte yandan başka bir panelde bu serinin 30 yıl önce dünyasının kurulması ve ekibin tecrübeleri anlatıldı. Şöyle dediler: 3 fikrimiz vardı. Biri James McCann'dı, diğeri Joyce'la ilgiliydi ve 3. fikir bir kukla ve bir oyuncağın birlikte bir yolculuğa çıktığı, tuhaf, tam anlamıyla olgunlaşmamış bir orijinal fikirdi. Evet, ve işte üzerinde çalışın dedikleri şeye ulaştık. Bunu anlatan Toy Story'nin yaratıcıları. Serinin ilk filmi 1995'te çıkmıştı, hatırlarsınız.
Bir de Inside Out dünyasında geçecek, önümüzdeki yıl Disney Plus'a gelecek yeni bir diziyle Hoppers adlı yeni bir uzun metraj film var. Incredibles yani İnanılmaz Aile 3'ün de yapım aşamasında olduğu açıklandı. Oscar ödüllü Brad Bird ise serinin 3. filmi için çoktan çalışmalara başlamış bile. Animasyonlar dışındaki serilerle ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı. Günün özel konuklarından Zoe Saldana, Sam Worthington ve yönetmen James Cameron etkinlikte Avatar serisinin 19 Aralık 2025'te vizyona girecek olan bir sonraki filmi Avatar Fire and Ash hakkında açıklamalarda bulundu. Seri 2029 ve 2031'de de devam edecek. 2031 için plan, proje, film yapmak mı? Başka bir galaksi olsa gerek. Cruise lines, the parks, this is the place. Bunların yanı sıra Star Wars Skeleton Crew 3 Aralık'ta Andor'ın 2. sezonu 2025'te ve yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu'da 22 Mayıs 2026'da izleyiciyle buluşacak. Hey, çalsın sazlar. Benim oğlum öyle der. 16 yaşında ve Star Wars jenerasyonundan. Etkinlikte en çok dikkat çeken başlıklardan biri Marvel dünyasındaki gelişmelerdi. Daredevil Born Again dizisinin Mart 2025'te Disney Plus'ta yer alacağı açıklanırken Agatha All Alone'dan yeni bir fragman gösterildi. Çekimleri devam eden Fantastic Four First Step filminin de kısa bir tanıtımının yapıldığı gecede Marvel hayranları 2025'te platforma gelecek Ironheart kutlamalarına doyamadılar. O gece Percy Jackson and Olympians dizisinin ilk tanıtımıyla devam etti. Freaky Friday serisinin devam filminin ismi duyuruldu. Freaky Friday. 1, 2, 3. Freakier Friday! Bu arada ben orada 4 gece bulundum. Sinema ve dizi sektöründeki gelişmeler bir yana, Disney'in Broadway'deki 30. yıl kutlaması vesilesiyle Aslan Kral, Aladdin ve Herkül sahnelenecek. Allah'ım bitmek bilmiyor, partiler, paneller. All right, here we go! Let's go D23, let's go! Grey's Anatomy dizisinin 20. yıl kutlaması, Marvel animasyon serilerinde neler olduğu ve gelecekte neler planlandığı, Inside Out 2, National Geographic Investigates, Disney animasyon filmlerinde moda ve design gibi etkinlikler su gibi aktı. Excited every single year. It's amazing! Disney, Star Wars, Marvel, Pixar. Bu etkinliklerde en çok dikkat çekenlerden biri de kuşkusuz Wolverine'in 50. yıl kutlamasıydı. Wolverine karakterinin ilk olarak Hulk serisinde ortaya çıktığı ve pençelerinin bir eldivenden ortaya çıktığı anlatıldı. Hulk'ta yer aldıktan sonra X-Men'e geçtiği söylendi. Wolverine aşklarından en büyük düşmanlarına, karakterlerin geçmişinden 90'lardaki popülerliğini arttırmasına kadar pek çok konunun konuşulduğu panel büyük ilgi gördü. D23, are you ready? Tüm bu etkinliklerle beraber D23'te Disney'e dair pek çok yeni proje anlatıldı. Bu insanlar 3 kıtada faaliyet gösteriyor. Tatil köyleri, oteller ve tatil kulübü mülkleri var. 55'ten fazlalar. Bir de ortalama 40.000 oda kapasiteli. Kruz yatırımları devam ediyor. Disney 2031'e kadar 13 gemiye sahip olacak. Yine 2031. Disney tüketici ürünleri konusunda da çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 10 yılda 60 milyar dolar harcamayı planlıyorlar. Belki bizim memlekette nasiplenir. İhtiyaç var. What is up, D23? Welcome to the most magical showcase on earth. There's nothing like this. This is wild. Disneyland'lardaki Monster Inc. hız treni Hollywood Studios'ta, Villains Land ve Cars konsepti Magic Kingdom'da geliştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlar kadar Hong Kong, Paris, Japonya'da da benzer yatırımlar olacak. Hani bize? The first Coco ride to a Disney park.
Oyun dünyasına da el atan Disney, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Epic Games'le dijital oyun alanında ilerlemek için bir ortaklık kurdu. Bu konuda agresif hareket edeceklerini söylüyorlar. Benim anladığım Epic Games'le bir evren oluşturuluyor. Burada katılımcılar kendi deneyimini veya oyununu da tasarlayabilecek. Yani talebin farkındalar. Ben de farkındayım. Şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Çok etkilenmiş. Evet, doğru.